Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda endüstride çok farklı uygulamalarda kullanabileceğimiz enkoderle uzunluk ölçme çalışması yapacağız. Bu bir kumaş uzunluğu, bir kablo uzunluğu ya da üretimden çıkan bir hortum uzunluğu gibi olabilir. Ya da bir konveyörün ne kadar yol aldığı gibi de olabilir. Ya da iki farklı eksenin arasındaki fark gibi de olabilir. Çok farklı uygulamalar için kullanılabilir. Sistemimizde bir adet PLC, bir adet HMI, 2 adet de enkoder mevcut. Enkoderlerimiz şu an bir tam turu 360 dereceyi 8000 eşit parçaya bölüyor. Enkoderlerin değerini aynı anda ekranda görebiliyoruz. Birinci enkoderimi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi enkoder değerim artmakta. Enkoderler arası fark da görülmekte. Diğer enkoderimi de çevirdiğimde yine onun değerinde arttığını ve arasındaki farkı da görüyoruz. Böylece birinci enkoder ikinci enkoderden 2 adım daha ileride olduğunu görüyoruz şu an. Biri 56, biri 54. adım atmış. 2 adım fark var arasında. Aynı zamanda yön bilgisi de geliyor. Diğer yönde çevirdiğimizde de sonuç eksi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da yapıyor. Yani bir ters yönde dönerse yine farkını gösteriyor bize. Şimdi bu farkı biz milimetre cinsine dönüştürmek istersek bir katsayı girmemiz gerekiyor. Bu katsayıyla gerçek ölçüyü çevirebiliriz. Hepimizin mekaniği farklı olacağı için buraya bir katsayı giriyoruz. Katsayı örneğin 1.25 şeklinde olsun birinci enkoderimin katsayısı. İkinci enkoderimi de aynı yapabilirim eğer mekanikleri aynıysa. Değilse farklı bir değer yapabilirim. 2.6 olsun. Dolayısıyla birinci enkoderin değeriyle katsayı çarpılacak ve ölçüm değeri milimetre cinsinden karşımıza çıkacak. Aynı şekilde ikinci enkoderin değeriyle katsayı çarpılıp ölçüm değeri milimetre cinsinden karşımıza çıkacak. İkisi arasındaki fark ise yine çarpım sonuçlarının farkları alınarak burada ölçüm farkı, iki enkoder arası ya da iki konveyör arası mesafe farkı bize verecek. Ölçüm başlat dediğim anda direkt sonuçların HMI üzerine yansıttığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi fark milimetre cinsinden karşımıza çıkıyor. İstersek santimetre, metrede olabilir tabii ki veya farklı ölçü birimi de olabilir. Tamamen bizim gireceğimiz katsayı ile ilgili bir durum. Yine enkoderleri resetlemek istersek buradan resetleyebiliyoruz. Ölçüm değerini resetlemek istersek de yine buradan resetleyip yeni katsayılarla yolculuğumuza devam etmek istersek bu şekilde yine ölçüm başlat deyip yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Buradaki değerleri de yine PLC tarafında kalıcı hafızada tutarak silinmesini de engelleyebiliyoruz istersek. Bu işlemin ne kadar basit bir şekilde ve az bir emekle yapılabildiğini yazılım tarafında inceleyelim. Şimdi ilk network'ümüz yüksek hızlı sayıcıları aktif etme. 2 adet yüksek hızlı sayıcı kullandık. HSC0 ve HSC1. İlk network'ümüzde onları aktif ettik. İkinci network'ümüzde bu sayıcıların değerlerini bir hafıza alanına taşıma işlemi gerçekleşiyor. Move komutuyla. Sonraki network'ümüzde bu hafıza alanlarındaki değerleri float'a çeviriyoruz aynı zamanda ikinci network'ümüzde. Bir sonrakinde ise farklarını alıyoruz. Üçüncü network'te. Bir sonraki network'ümüzde bu katsayıları çarparak farklarını alıyoruz. Daha sonra da farklarını resetleme sayfası mevcut. Network mevcut. Daha doğrusu tüm enkoder değerlerini, işte ölçüm değerlerini resetleme network'ü bu kadar basit. Yine HMI ekranında burada gördüğünüz gibi ilgili etiketleri taşıyarak ve HMI'ye tanımlayarak işlem bitirilmiş oluyor. Programımızın proje olarak halini yine forum sayfamıza yükleyelim. Videomuzun altına da ilgili linki ekleyerek kolayca buna ulaşmanızı ve kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanmanızı veya değişiklik yaparak kullanmanızı sağlayalım. Umarım bu çalışma sizler için faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.